Merhaba sevgili dostlar. Bir geleneksel film inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda son yıllarda izlediğim en iyi filmlerden biri olan Ford v Ferrari'den bahsedeceğim. Aynı zamanda Le Mans yarışları ve Ken Miles'ın gerçek hayat hikayesine de değineceğim. İyi seyirler. Film 2019 yılında vizyona girdi. Orijinal ismi Le Mans 66 olan film İngilizce olarak Ford v Ferrari ismiyle yayınlandı. Türkiye'de vizyona giren ismini sormayın bile. Asfaltın Kralları. Çoğu filmde olduğu gibi oldukça kötü bir yerelleştirmeyle geldi bu film ülkemize. Tamam, film isimlerinin çevirileri birebir olmak zorunda değildir. Bunu biliyoruz. Zaten filmin orijinal adı olan Le Mans 66 da İngilizceye birebir çevrilmemiş. Çünkü Le Mans bir özel isim, bir yarış türüne verilen ad. Fakat İngilizce ismi filmin içeriğiyle bağımsız bir isim değil. Filmde gerçekten de Ford ve Ferrari arasındaki rekabeti izliyoruz. O yüzden Ford v Ferrari ismi oldukça uygun ama böyle bir filmi Asfaltın Kralları şeklinde çevirmek o filmin içeriğiyle bağdaşmayan oldukça sığ ve saçma bir isim. Yetkililer, beni dinlediğinizi biliyorum. Çözün artık şu yerelleştirme işini. Bunu bilerek yaptığınızı biliyorum. Herhalde şöyle düşünüyorsunuz. Türkiye'deki izleyici kitlesi zaten Le Mans'ın ne olduğunu bilmez. Biz buna Asfaltın Kralları diyelim. Belki Tokyo Drift gibi bir film sanıp gelirler. Aa kanka bak, arabalı film var sinemada, gidelim mi tayfasına göre bir çeviri yapıyorsunuz herhalde. Öyle bir tayfa var mı onu da bilmiyorum. Varsa komik değil. Her neyse, gelelim filme. Başarılı oyuncular Matt Damon ve Christian Bale'in başrollerde olduğu film $100 milyon bütçeyle çekildi. Ki bu kısmen bir biyografi filmi için oldukça yüksek bir rakam. Bu bütçelerde neredeyse süper kahraman filmleri çekiliyor. Fakat her kuruşuna değmiş bir iş çıkmış ortaya. Kaldı ki $223 milyon hasılatla hakkını da almış oldu. Filmden bahsetmeye başlamadan önce spoiler uyarımı yapayım. Dilerseniz filmi izledikten sonra gelin, dilerseniz devam edin videoya. Film 1959 yılında düzenlenen 24 saatlik Le Mans yarışının gerçek hikayesiyle başlıyor. Matt Damon'ın hayat verdiği Carroll Shelby karakteri de Aston Martin takımında yarışan başarılı bir yarışçı. Fakat geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle pistlerden uzak durmak zorunda kalıyor. Shelby, Ford araçlarını tasarlamak ve araba satışı gibi işlerle oyalanırken Ken Miles ise çok iyi bir pilot olmasına rağmen araba tamiriyle geçimini sağlamaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bir gün bu iki geçimsiz ama bir o kadar da sıkı eski dostu bir araya getirecek olan bir fikir atılıyor ortaya. Ford markası altında Ferrari'yi geçebilecek bir yarış arabası üretmek. O dönemde Ferrari, Le Mans yarışlarını her yıl kazanarak ismini ve marka değerini yükselterek gücünü ortaya koyan bir marka konumundadır. Ferrari'nin patronu Enzo Ferrari, Ford'un çirkin bir fabrikada çirkin arabalar üreten bir marka olmaktan ileri gidemeyen, Henry Ford'un mirasını devam ettiren torunununsa Henry Ford'un vizyonuna sahip olmayan, işe yaramaz bir adam olduğunu düşünen bir yapıda gösterilirken, Ford'un patronu Ford II yani 2. Henry Ford'sa egoist, araba üretimini ve rekabeti gerçek bir savaş gibi gören, o ana kadar daha fazla araç üretip daha fazla satış yapmanın başarı olduğunu düşünen biri olarak resmedilmiş. Enzo Ferrari'nin açık hakaretlerinden sonra bunu kendine yediremeyen 2. Henry Ford, sözünü ettiğim o Shelby ve Ken Miles'ı bir araya getirecek olan fikre ikna oluyor. Ferrari'yi Le Mans pistinde yenmek. You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? 200-300 years? 90 days. Bunun mümkün olabilmesi için tüm imkanlarını kullanan 2. Henry Ford, Carroll Shelby'ye resmen açık bir çek veriyor. Bunun üzerine Shelby ve Miles birlikte Ferrari'yi geçebilecek bir yarış arabası yapmaya koyuluyor. Bahsi geçen bu arabada Ford'un daha sonra efsaneleşecek olan ikonik yarış arabası Ford GT40'tan başkası değil. Arabalara meraklı insanlar için bu aracın özel bir yeri vardır. Bu aracın görüntüsü belki size güzellik ve zarafet vaat etmiyor ancak ben güçlüyüm diye bağırdığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. 1964'te üretilen ilk prototipi üzerinde Shelby ve Miles çalışmaya başlıyor ve aracı bir dizi teste tabi tuttuktan sonra kısa bir zaman zarfında hazır hale getirmeyi başarıyorlar. Nihayetinde 7 litrelik bir V8 motoru NASA standartlarında geliştirip bu canavar motora uygun bir motor yatağı dizayn ederek GT40'a takmayı başarıyorlar. Ancak geriye tek bir sorun kalıyor. Bunca gücü ve ağırlığı durdurabilecek bir fren sistemi o yıllarda henüz geliştirilememişti. Gel gelelim Ford yetkilileri Ken Miles'ın Ford'u temsil edemeyecek biri olduğunu düşünür ve onun yarışmasını istemezler.
Başka bir yarışçıyla çalışırlar ve bir kez daha mağlubiyet alırlar. Shelby bir şekilde Ford'un patronunu ikna eder ve Ken Miles'la birlikte aracı geliştirmeye kaldıkları yerden devam ederler. Fakat Miles'ın Le Mans'da yarışmasına hala olumlu bakılmıyordur. Bunu 2. Henry Ford'a kabul ettirmek için Shelby'nin aklına spontane bir fikir gelir. 2. Henry Ford'a unutamayacağı bir deneyim yaşatmak. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Bu sahne hakikaten olağanüstüydü. Bu herkesin içine girip kolayca kontrol edebileceği bir makine değil. Le Mans'u kazanmak istiyorsanız Ken Miles bunu yapabilecek bir adam diyerek Ford'u ikna eder. Ken Miles'a Daytona yarışında şans vermelerini ve Daytona'yı kazanırsa Le Mans'da yarışmasına izin vermelerini ister. Hatta bunun karşılığında eğer kazanamazsa sahibi olduğu Shelby Amerikan şirketinin de tüm haklarını Ford'a devredeceğini vaat eder. Nihayet büyük yarış günü geldi çattı ve Ford en büyük sınavını vereceği 24 saatlik Le Mans yarışına Ken Miles'la katıldı. Ken Miles yarışın başında bazı aksilikler yaşamasından dolayı yarışa geride başladı fakat zamanla arayı kapatarak yarışı lider olarak sürdüren Ferrari pilotunu yakalamayı başardı. Le Mans yarışlarında aracı belli bir devir sayısında tutmak gerekir. Aksi halde yarışı bitirene kadar araç dayanamaz ve finish çizgisini göremezsiniz. Miles'a aracı 6000 devirde tutması yönünde gelen direktiflere karşın Shelby ve Miles aynı fikirde değildir ve dakikada 7000 devirle rakiplerini bir geçmeye başlar. Miles o kadar iyi bir konuma geldi ki tüm rakiplerinden bir tur önde yarışıyordu. Bunun verdiği rahatlık üzerine Ford yetkilileri 3 Ford takımının da finish çizgisini aynı anda geçmesini ve ortaya müthiş bir fotoğraf çıkacağı fikrini ortaya attılar. Bunun üzerine yarışı açık ara önde götüren Miles yavaşladı ve diğer Ford pilotlarını bekledi. 3 Ford takımı da finish'e birlikte girdiler ve gerçekten de güzel bir görüntü oluştu. Fakat Miles'ı kandırmışlardı aslında. Bir beraberlik olması gerekirken diğer pilot McLaren yarışa geriden başladığı için birinci seçildi. Böylece Miles'ın ismi kazananlara girmedi. Hala bugün 1966 Le Mans resmi yarış sonuçlarında Bruce McLaren ve Chris Ammon'ın ismi geçiyor. Daha sonra Ken Miles bir test sürüşü sırasında fren arızası nedeniyle kontrolü kaybederek trajik bir şekilde hayata gözlerini yumuyor. Trajik diyorum ama aslında sevdiği işi yaparken ölen insanların sonları trajik değildir bana göre. Evet, 2,5 saatlik bu film izleyiciyi hiç sıkmadan baştan sona hep birlikte finale taşıyor. Filmin ses tasarımı ve ışık dizaynı çok iyiydi. IMAX'te izlemiş olanlar bu bakımdan şanslı. Ayrıca filmde Ken Miles'ın gerçek yarışlarından görüntüler verilmesi ve eski bir asker olduğu için saatine iç taraftan bakması gibi detaylar da çok güzeldi. O yıllarda Daytona ve özellikle de Le Mans yarışları sadece bir yarış değildi. Arabaların bu ağır koşullara dayanabilmesi çok zordu. Haliyle yarışçıların da öyle. O hızda giden araçları soğutmak ve dağılmadan yolda gidebilmesini sağlamak ancak yüksek mühendislik ve titiz bir çalışmayla mümkün oluyordu. O yüzden Ferrari üst üste Le Mans yarışlarını kazanabiliyordu. Fakat Shelby ve Miles'ın büyük bir emek ve titizlikle elden geçirdiği Ford GT40 artık buna bir son verebilecek seviyede bir araç haline gelmişti. Nitekim Miles Daytona yarışını kazandı ve Ford'a önemli bir birincilik getirdi. Le Mans 24 dünyanın en eski otomobil dayanıklılık yarışı ve en etkileyici yarış olaylarından biridir. 1936 yılında büyük buhranın etkisiyle ortaya çıkan grev sebebiyle yapılmayan yarış ve 1939-1948 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sebebiyle iptal edilen yarışlar dışında 1923 yılından bu yana yapılan tüm yarışların sonuçları bu şekilde. Ken Miles'ın hayatı her ne kadar filmde gerçek hikayesine dayanarak anlatılmış olsa da ufak tefek değişimler vardı elbette. O yüzden gelin son olarak Ken Miles'ın gerçek hikayesine de kısaca bir göz atalım. Miles, Birmingham şehrine yakın bir mesafede bulunan Sutton Coldfield Kraliyet kasabasında 1 Kasım 1918 yılında dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne başarısız bir kaçma girişiminden sonra 15 yaşında okulu bırakarak Wolseley Motors otomobil sanayinde işe başladı. Wolseley Motors onu otomotiv teknisyenliği konusunda kendini geliştirmesi için bir teknik okula gönderdi. Britanya ordusunda 2. Dünya Savaşı'na katılana kadar bir süre motosiklet yarışlarına katıldı. 2. Dünya Savaşı önündeki 7 yıl boyunca makine mühendisliği ile ilgili çalışma yapacağı yer oldu. Miles 1942'de orduda kıdemli çavuş rütbesini aldı. O sırada 1944'te Normandiya çıkarmasına katılacak olan tank birliğinde görev yapıyordu.
Savaştan sonra Bugatti, Alfa Romeo ve Alvisus marka araçlarla eski model spor araba kulübünde yarışlara katıldı. Daha sonra Ford V8 Fraser-Nash marka otomobile dönüş yaptı. 1952'de İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Miles, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrine yerleşti. Burada Güney Kaliforniya'nın en büyük dağıtıcısı olan Gulf Endüstri şirketinde servis yöneticisi olarak çalıştı. 1953 yılında üst üste 14 kez Amerikan Spor Araba Kulübü yarışlarında kendi tasarımı olan MG tabanlı araçlarla yarışlar kazandı. 1955 sezonuna gelindiğinde kendisine ait ikinci özel üretim MG tabanlı araçları tasarladı ve yarışlara devam etti. Bu son tasarımına Uçan Çakıl adını vermişti. Batı kıyısı Amerikan Spor Araba Kulübü yarışlarında F modifiye sınıfı kategorisinde çok başarılı oldu. Miles Uçan Çakıl'ıyla Mart sonuna doğru Palm Springs'de katıldığı yarışta savaş gazisi Cy Yedor, sürücülüğe yeni başlayan ve Porsche 256 Speedster'la yarışa katılan James Dean'ı geride bırakarak birinci oldu. Miles daha sonra bu yarıştan diskalifiye edildi çünkü arabasının çamurlukları fazla genişti. Bu nedenle Yedor ve Dean sırasıyla birinci ve ikinciliğe yükseldiler. 1956 senesi boyunca Amerikan Spor Araba Kulübü ve Kel Kulübü de dahil olmak üzere John von Neumann'a ait Porsche 550 Speedster'la birçok yarışa katıldı. 1957 sezonu boyunca Otto Zipper'la birlikte 1956 model Porsche 550S'in motor ve şanzıman kurulum mühendisliğini yaptı. Bu Batı yakasında Popper takma adıyla bilinen ikinci başarılı yarış aracıydı. İlki 1950'lerde Washington Tacoma'da Pete Lovely tarafından güçlendirilmiş Porsche 356'nın Cooper modeliydi. Miles'ın aynı zamanda sürücülüğünü de yaptığı otomobili 1957 ve 1958 sezonları boyunca F-Class modifiye sınıfı araç tasarımlarını domine etmişti. Mekanik ve sürüş bağlamında üstün becerileri ve birikimine rağmen Miles 1960'lara gelindiğinde Shelby Cobra yarış takımının bir üyesi olarak kariyerini sürdürdü. Bu onun kendi seçimiydi. Ben bir araba tamircisiyim. Tüm kariyerim boyunca bu böyleydi. Sürüş sadece bir hobi, rahatlamak için bir yoldu. Aynı golf oynayan diğer insanlar gibi. Bir Formula 1 yarış arabasını sürmek isterdim. Grand Prix'te yarışmak için değil, sadece neye benzediğini merak ettiğim için. Sanırım oldukça eğlencelidir. Fazlasıyla belirgin Bromie İngiliz aksanı, anlaşılmaz ve alaycı espri anlayışıyla tanınırdı. Amerikan Yarış Arabaları Kulübü yarışlarından Shelby Cobra 289, 1962 ve 1965 yılları arasında Birleşik Devletler Yol Yarışları ve Uluslararası Otomobil Federasyonu yarışlarında boy göstermiş, Cobra ve Ford GT'nin Daytona Kupası ve 427 modellerinin geliştirme sürecinde anahtar rol oynamıştı. 1963'te Shelby Amerika'nın test sürüş şefi oldu. 1965'te Ford GT MK2 model aracını Le Mans 24 yarışında Bruce McLaren'la paylaştı. Fakat şanzıman kutusundaki arıza sebebiyle yarışı erken bıraktı. Bir sonraki yıl Daytona 12 yarışında birinci oldu. Bu yarışlarda Ford GT MK2 model aracını Lloyd Ruby ile paylaştı ve Sebring 12 saat yarışını da kazandı. Birkaç ay sonra Denny Hulme'la birlikte 1966 Le Mans yarışlarında bitiş çizgisine lider yaklaşırken Ford yöneticisi Leo Beebe'nin 3 adet Ford aracı çizgide yan yana görmek istemesi ve verdiği emri üzerine Carroll Shelby Miles'a bitiş çizgisine yaklaşırken yavaşlamasını söyledi. Ardı sıra ikinci sıradaki Bruce McLaren'ın kullandığı Ford ve hemen ardındaki bir diğer Ford da Miles'a yetişerek üçü birden bitiş çizgisini geçti. Fransız yarış görevlileri aslında ikinci sırada olan Bruce McLaren'ı birinci ilan etti ve Miles ikinci oldu. Buna öfkelenen Miles, Sebring, Daytona ve Le Mans derecelerinde reddetti. Ford J modeli tüm Ford GT40 MK serisinin en başarılı versiyonu olmak için tasarlanmıştı. Fakat bahar sezonu Le Mans denemelerinde beklenen performansı sağlayamadığı görüldü. Nisan ayı Le Mans deneme sürüşlerinde Walt Hansen'in ölümü sonrası J modelinden vazgeçilerek MK2 serisine odaklanma kararı alındı. 1966 Dünya Spor Araba Şampiyonası'nı ufak gelişmelerle tamamladılar. 1966 Ağustos'una gelindiğinde Shelby Amerikan test ve sürüş geliştirme programını birincil sürücü olarak Miles'la sürdürmekteydi. Riverside Uluslararası Yarış Pistindeki testten hemen hemen bir gün sonrasıydı. Güney Kaliforniya'nın yakıcı çöl sıcağında Miles 1 millik kısmın sonuna doğru yaklaşmaktaydı. Tam 200 millik hıza kadar ulaşan araç önce spin atmaya başladı, ardından taklalar atarak alev aldı. Paramparça hale gelen araç Miles'ı fırlatmış ve hemen orada can vermesine sebep olmuştu. Sonuç olarak J tipi Ford aracının arka kısmı aerodinamik modifiyesi hızla elden geçirilip yenilendi ve yüksek hızlarda yola tutunabilmesi sağlandı.
Bu şekilde 47 yaşındaki Miles'ın ve 46 yaşındaki Hanks'in ölümü sonrasında kazadan 5 ay sonra Ford yetkililerine yapılan baskılar sonuç vermişti. Her ne kadar adı kazananlar listesinde yer almasa da dünya çapında yarış hayranları tarafından takdir edilen Ken Miles, motor sporları onur listesine alındı. Carroll Shelby ise tarihin en başarılı ve ünlü spor otomobil tasarımcılarından biri oldu. Shelby ve Miles tarafından geliştirilen Ford GT40, 1966, 1967, 1968 ve 1969'da ard arda Le Mans kazandı. Ford GT40, 24 saatlik Le Mans'u kazanan tek Amerikan yapımı araba olmaya devam ediyor. Her ne kadar Ford'un başarısını gösteren bir film izliyor olsak da, büyük markaların ve egoist yöneticilerin kurbanı olan tutkulu insanların hikayesini izledik aslında. Şimdi kimse 2. Henry Ford'un adını anmıyor ama Ken Miles yarış dünyasında hep hatırlanacak bir isim olarak hafızalarda kalacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.